Herkese selamlar. Bugün Taiyo Balıkçı Köyü'ndeyiz arkadaşlar. Burası geleneksel Çin'in stilinde evlerle ünlü ve aynı zamanda da Doğu'nun Venedik'i olarak kabul ediliyor. Çünkü bu köyün tam ortasından bir tane dere gibi bir şey geçiyor. Derenin öbür tarafından kalan kısma Taiyo Adası ismi veriliyor. Minik bir adacık var orada. Bu tarafa da Taiyo zaten. İkisi birlikte küçük bir tane balıkçı köyü olarak sayılıyor. Lantau Adası'nın içinde yer alıyor. Ve Taiyo, Hong Kong'daki birkaç balıkçı köyünden bir tanesi. Güney Çin'in eski balıkçılık hayatı ve kültürünün en otantik, en gerçekçi noktası burası. Böyle bir yer. Şimdi bu Taiyo'nun daracık sokaklarına gideceğim. Birçok farklı çeşit deniz ürünleri var. Onları inceleyeceğiz. Tek tek hepsine göreceğiz, bakacağız. Belki denerim, belki denemem. Orasından tam emin değilim ama hep birlikte hepsini göreceğiz. Şaka falan değil, gerçekten Venedik'i aratmayan görüntüler göreceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim, Hong Kong'un Venedik'i. Eğer ki biraz da şanslıysak bugün beyaz yunusları göreceğiz. Yani Hong Kong'da pembe yunus olarak da adlandırıyorlar bunları. Çin'in beyaz yunusları, böyle burunların oralarda pembe noktalar, beyaz üzerine pembe noktalar vesaire, bu şekilde yunuslar var ve çok yükseğe atlayan yunuslar bunlar. Normal yunuslardan farklı yunuslar. Onları da belki şanslıysak şöyle bir botla açıldığımızda görebiliriz diye tahmin ediyorum. Umarım görürüm, çünkü buraya kadar geldim. Buradaki geleneksel her yıl yapılan törenleri iptal edildiği için bari yunusları göreyim diyorum. Ve burada birçok yerde gün batımını izlemek için muhteşem manzaralar var. Ama şöyle bir kötü, üzücü bir olay olmuş 2000 yılında. Çok büyük bir tane yangın çıkmış. O yüzden birçok ev harap durumda, eski durumda. Köy balıkçı köyü ama artık balıkçılıktan tamamen para kazanamamaya başlamışlar. Yani balıkçılık yavaş yavaş ölmeye başlamış bu köyde. Balıkçılıktan çok iyi para kazanarak geçimlerini sağlayamıyorlar eskisi kadar. O zaman şimdi yavaş yavaş o dar küçük sokaklara doğru adım atalım. Hadi bakalım. Burada gördüğünüz her şey atıştırmalık, çerez gibi, kurutulmuş balıklar, tuzlu balıklar vesaire. Onun dışında birçok farklı çeşit deniz ürünlerinin kurutulmuş şekillerini görüyorsunuz. İçeride de var zaten, şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yukarıda bir tane dikenli balıklar var ya, ismini unuttum. Japon ismi Fukuydu. Görüyor musunuz bilmiyorum. Buradan göstereyim. Bunların hepsi gerçek. Kurutulmuş ve sonrasında asmışlar oraya. Burada bu atıştırmalıklar ve sokak yemekleri çok meşhur. Bunlar balık topları. Sadece Lantau Adası'nda, yani bu Taiyo'da bulabiliyorsunuz bu kocaman büyük balık toplarının en büyüklerini. Normalde Hong Kong'un içinde de var. Bu kadar büyüğü sadece burada. Şimdi size şurada kurutulmuş ve asılmış balıklar var, ince. Onları göstereceğim. Bir tane de bak suyun içine düşmüş, nehrin içine. Şu an arkamda gördüğünüz şey Taiyo'nun hikayesini anlatan bir yer.
Şimdi onun içine gireceğim. Hadi hep birlikte gidelim bakalım ne olduğuna. Burada daha önce yaşayan köylülerin giydiği kıyafetler ve avlandıkları ekipmanlar. Şu an önümüzde gördüğünüz kutu düğün için arkadaşlar. Bunun içine gelin oturuyor ve 4-5 kişi de bu gelini taşıyor. Ne zaman ki gelin dışarı çıkacak, o zaman damat buraya geliyor. Şu kapının şu kısmına, gördüğünüz kısmına bir tane tekme atıyor. Ondan sonra da gelin kapıyı açıyor. Dışarıya çıkıyor. Artık hani nereden nereye taşıdıklarını bilmiyorum. Bununla birlikte taşıyorlar. Bunlar da erkek ve kadın olarak düğün kıyafetleri. Eski tarihte bunları giyiyorlarmış. Kullandıkları eşyalar. Bunlar da yine düğünle alakalı. Düğünle ilgili. Arkadaşlar bu geleneksel olduğu için zaman zaman da böyle Hong Konglular bu şekilde kıyafetleri düğünlerinde giyiyorlarmış. Bunlar da yine farklı balıkçılık ekipmanları. Biliyorsunuz zaten burası balıkçı köylerinden bir tanesi olduğu için böyle birçok çeşit balık tutmak için ekipmanları var. Kendilerini çok geliştirmişler. Tabi bunlar eski tarihlerde kalan ekipmanları. Teknelerde kullandıkları birçok lambaların örneği. Eski zamanlarda kullanmışlar. Kek yapmak için, ekmek vesaire böyle şekilli tatlılar yapmak için kullanıyorlar. Bunların içine ilk önce şekilleri oluşturuyorlar. Ondan sonra da fırının içine ters kapatıp böyle yazılı, şekilli, balık şekilli şurada gördüğünüz gibi kekler, tatlılar yapıyorlar ve onları ondan sonra pişiriyorlar. Bak şurada da çok farklı küçük sıkıştırmak için sanırım tokmaklar, çekişler var. Bunları da bu şekilde kullanıyorlar. Bot ve ev yapımında kullandıkları ekipmanlar. Şurada mesela kocaman bir tane kılıç var. Bununla bambuyu kesiyorlar. Bambudan bot yapıyorlar. Burada eski bir tane lavabo görüyorsunuz. Kullandıkları. Şu yanında görmüş olduğunuz şey ise Çinlilerin yaptığı bir takım ilaç için kullanılıyormuş. Bazen de içine çay koyabiliyorlarmış. Şimdi böyle bir festival göstereceğim size. Ben tam bu festivalin olduğu gün geldim buraya. Fakat burada bu yılki virüs dolayısıyla bu festival iptal edilmiş, yapılmıyor. Böyle insanları görüyorsunuz. Şurada bir kişi elini almış tapınağı yürüyor. Onun dışında birçok farklı törenler yapılıyor. Şurada insanlar, ejderha başlı tekneler var. O teknelerle denize açılıyorlar. Şu paraları ve bol şans dilekli yazılan kağıtları yakarak dua ediyorlar. Ondan sonra şunları denize atıyorlar, görüyorsunuz. Bu denize attıkları şey işte kağıttan yapılmış paralar. Oradaki kötülükler veya kötü olanlar, hayaletler artık onları alsın ve diğer dünyada kullansın diye oraya atıyorlarmış. Bunlara inanıyorlar. Bu da farklı bir inanç. Onu da göstermek istedim. O size anlattığım botlar aynı bunun gibi bir şey oluyor işte. Yani o teknelerle denize açıldıkları botlar buna benzer şekilde yapılıyor. Bunlar da kıyafet için eski tip ütüler. Şunu da teknenin bir yerinde kullanıyorlarmış ama neresinde kullandıklarını bilmiyorum. Burada da birçok eski paraları görüyorsunuz. Farklı. Aynı zamanda burada da kağıt paraları var. Eski Çin buralardayken bu paraları kullanıyormuş bu bölge. Ve farklı yerlerde aynı paraları kullanan bölgeleri görüyorsunuz burada da. Arkadaşlar acı biberi sadece 5 Hong Kong dolarına satıyorlar. Yani bu da 4,5 TL falan yapıyor. Bu da siyah fasulye ve biber karışımı bir şey yapmışlar. Bu da aynı fiyat. Bunlar da o anlattığım ejderha botları var ya, ejderhayla. Onlara binerken kullandıkları kürekler.
Arkadaşlar bakın evleri görüyorsunuz. Bu insanlar böyle evlerde yaşıyorlar. Küçücük, minicik. Ama en azından Hong Kong'un içindeki kadar devasa apartmanlar, binalar içerisinde değil. Farklı bir tane kurutulmuş balık dükkanı. Şu görmüş olduğunuz balığın içi. İçinde bir sanırım zarı var. O zarını çıkartıyorlar, kurutuyorlar, bu şekilde satıyorlar ondan sonra. Burada da farklı bir tane yerel ev görüyorsunuz insanların yaşadığı. Altı mutfak ve oturma alanı, yukarıda da yatak odası. Burada da bir farklı bir tane küçük minik tapınak görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi burada böyle yumurtalı waffle tarzı bir şey yapıyorlar. Bakın bu hazır, pişmiş ve soğumuş. Bu minikler onları bekliyor. Ablamız orada pişiriyor. Arkadaşlar aldım şimdi. Böyle küçük küçük lokmalıklar şeklinde zaten. Kalıbı ona göre yapmışlar. Bu biraz, ben bundan daha önce de yemiştim. Bu biraz daha tatlı. Güzel. Yani tadı nasıl tarif ederim? Tatlı kurabiyeler var bunlarda satılan. Onlara benziyor. Yumurtalı kurabiyeler var. Tıpkı onlara benziyor. Dar sokaklarda gezmeye devam. Şurada böyle çok küçük minik dükkanlar, içeride ablamız oturuyor, bize doğru bakıyor, bir şeyler satıyor. Kendi evinin altındaki deposunu yine dükkana çevirmiş. Burada da bir tane eski tip fırın var. Bunun içinde şey var, kavun içi var. Kavun içini bu poğaça, böyle kurabiye tarzı bir şey yapmışlar, onun içine koymuşlar. Mükemmel lezzetli arkadaşlar, efsane. Yürümeye devam ediyoruz. Dar sokaklardan, dediğim gibi size. Baksanıza ya, daracık dükkanlar, ne kadar çok insan var. Virüsten sonra olduğu için birçok insan buralara akın etmiş gezmek için. Ve bugün de Hong Kong'da resmi tatil ilan edildi. O yüzden hafta sonu değil, normalde hafta sonu buraya gelinmez. Çok kalabalık oluyor. Ama bugün herkese resmi tatil ilan edildiği için yine böyle fazla kalabalık. Tabii bu arkam kalabalık değil ama buraya bakarsanız acayip kalabalık. Bakın burada bir tane sokak yemeği. Mangal tarzı bir şey yapıyor abimiz. Arkadaşlar bunun içinde yummy. okay. Yeah. Yeah, this is very delicious fish. Okay. Yeah. This is inside and the lục đông chứ đừng. Arkadaşlar bunun içinde pirinç, ondan sonra bir parça et, sonra yumurtanın sarısı, biraz da yeşil fasulye var. Bu şekilde ablamız kendisi el yapımı yapıyor, sonra da satıyor. Bu gerçekten yerli ve lokal, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunu da sadece Taio'da görebiliyorsunuz. Burada satıyorlar. Ben farklı bir yerde görmedim. Burada çok değişik geldi. O yüzden göstermek istedim. Şu gördüğünüz minik okyanustan tutulmuş balıklar. Kurutuyorlar. Bakın burada hazır kurumuşu var. Hemen burada da satıyorlar zaten. Dükkanları var. Fındık, fıstık gibi, çerez gibi, cips gibi bu balıklar yeniliyorlar. Çok garip, çok değişik. Şurada yine her zaman, geçen seferde bir tane balıkçı köyüne gittiğimde deniz yıldızı görmüştüm. Size göstermiştim. Burada da var deniz yıldızı. Burada süper eski bir tane daha bina gördüm. O kadar eski ki bakın bak. Şurada hala da Çince yazılar var. Arkadaşlar bakın orada turuncu şeyler var. Turuncu kutular.
insanların içine konulup gömüldüğü bir tane kutu diyeyim öyle. Burası da gerçekten eski bir ev olduğu için insanların yaşadığı. Orada hala daha o şekilde kutular var, bulunuyor. Oraya koymuşlar. Hayatınızda eminim bu şekilde bir tane ananas görmemişsinizdir. Farklı, minik, küçük saksıda yetişen bir tane ananas. Ben de ilk defa görüyorum. Burası bir tane okul. Zaten burada toplam 2 tane okul var. Okulun önünde şunları görünce şey aklıma geldi. Bu öküzler, inekler burada da kutsal sayılıyor ve sokaklarda dilediği gibi dolaşabiliyorlar. Herhangi bir zarar vermiyorlar. İstedikleri zaman yollara dahi fırlayıp çıkabiliyorlar. Yani bu bölgede de gerçekten kutsal sayılıyor. Öyle. Hatta gördünüz zaten bu akan görüntülerde. İnekler çimlerde otluyorlar, bekliyorlar. Parklarda insanlar otururken veya yanından insanlar geçerken hem insanlar onları rahatsız etmiyor hem onlar insanları rahatsız etmiyor. Böyle müthiş bir uyum içinde yaşayıp gidiyorlar. Şimdi yine sahil kenarına geldik. Köyün içinden çıktım. Şurada küçük minik tekne var. Bununla dediğim gibi beyaz yunusları görmeye gideceğiz. Pembe beyaz yunusları görebilirsek göreceğiz. Şansımız varsa gidip göreceğiz bakalım. Arkadaşlar bakın burada insanların yaşadığı evler. Hepsinin bir tane botu var. Daha önce de söylediğim gibi. Tayı odası burası oluyor işte. Şu gördüğünüz Tayı odası. Burası da size demiştim, Venedik'i aratmayan yerler göreceksiniz. Bu nehir, o nehir. Burada bir tane yerel bir restoran görüyorsunuz. İnsanlar yemek yiyor orada. Gördüğünüz köprüler arkadaşlar önceden tahta köprülermiş. Sonradan bu köprüleri demire çevirmişler. Şu an demirden köprüler var. 2 tane var burada. Bir tane de biraz ileride var.
köyün çıkışına doğru. Evet arkadaşlar, çok şanssızız ki Yunus falan yok. Ama eğer ben buranın görüntüsünü, buradaki yerel insanların bir tanesinden şimdi gittiğimde soracağım. Bulursam Yunus görüntülerini buraya eklerim. Sorun yok. Çünkü büyük ihtimalle burada yaşayanlar birçok defa Yunusların görüntülerini balık tutarken yakalamışlardır. Bu eski evlerin yanı sıra burada tarihi 1600'lü 1700'lü yıllara dayanan çok eski tapınaklar da var. Köyden çıkıyordum, şunu fark ettim. Köyün içinde bir tane öküz galiba, boğa bekliyor. İnsanlar yanına geçip fotoğraf çekiliyor. Rậu răm vàng á. Cái gì rồi vậy cái qua. Trái hỏi đi trái. Trái.